Ötüken'in batısında, Altay Dağları'nın kuzeyinde derin bir vadi. Dört bir yanı göğe yükselen dağlarla çevrili. İçinde 30 bin kişinin yaşayabileceği uçsuz bucaksız bir alan. Bu yerin destanlarda geçen Ergenekon olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu mümkün olabilir mi? Mitolojik bir öykü sahiden de yaşanmış mıdır? Aslında cevap sanılandan çok daha basit ve destanın içinde gizli. O zamanlar Türkler çevredeki bütün milletleri mağlup ediyordu. Okunun ötmediği, kılıcının yetmediği tek bir yer kalmamıştı. Düşman beyleri buna daha fazla dayanamadı. Karara vardılar. Birleşecek ve saldıracaklardı. Ordular toplanınca başlattılar savaş çağını. Ama ne kadar birleşseler de söndüremediler Türk'ün ocağını. 10 gün süren çetin savaşın sonunda geri çekilmek zorunda kaldılar. Fakat giderken hain bir plan kurdular. Düşmanın çekildiğini gören Türkler zaferin sevinciyle yiyip içmeye başlayınca aniden geri döndüler. Baskınla bozguna uğradı Türk ordusu. Her yer cesetle doldu. Yiğitler birer birer uçmaka vardı. Geriye sadece 2 alp kaldı. Kıyan ve Negüz'ün. Onlar da eşlerini yanlarına alıp 4 nala uzaklaştılar. Düşmanın elinin ulaşamayacağı bir yer bulmak için gece gündüz yol aldılar. Derken yabani koyunların yürüdüğü dar bir dağ yolu buldular. Yol öylesine sarptı ki atlar ayağını yanlış yere bassa yuvarlanıp paramparça olurlardı. Bu tehlikeli yolu takip ederek Sıra Dağları'nın içine girdiler. 7 gün boyunca ilerledikten sonra dar bir geçide vardılar. Geçitten geçince karşılarına cennet misali bir vadi çıktı. Akarsular, pınarlar, çayırlar, meyve ağaçları ve türlü av hayvanlarıyla doluydu. Tanrı'ya şükrettiler ve orada kalmaya karar verdiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler, derisini giydiler. Bu yere dik yamaçlı yer adını verdiler. Yani Ergenekon. Zaman geçti. Ergenekon tam 400 yıl boyunca onlara yurt oldu. 400 yıl sonra öyle çoğaldılar ki ne kendileri ne de sürüleri artık bu vadiye sığmaz oldu. Bunun üzerine aksakallar bir araya geldi. Babadan oğula aktarılan efsaneyi hatırlattılar. Dediler ki, atalarımızdan işittik. Ergenekon dışında geniş ülkeler ve güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden oralarmış. Gelin dağların arkasını araştıralım, bir yol bulalım. Göçüp Ergenekon'dan çıkalım. Dışarıda kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım. Kim düşman olursa biz de onunla düşman olalım. Bu karar üzerine Ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar. Fakat ne kadar arasalar da bulamadılar. Geldikleri yeri unutmuşlardı. Günlerden bir gün küçük bir çoban koyunlarını otlatırken aniden gök gözlü bir gökbörü belirdi karşısında. Yanına yanaştı, sonra ağır adımlarla çıplak dağa doğru yürüdü. Çoban obaya dönünce gördüklerini anlattı. Ertesi gün bir demirci çocuğu da yanına alarak kurdun izini sürdü. Anladı ki bu dağ saf demirdendi. Kurt ise ulu gök Tengri'den bir işaretti. O zaman demirci dedi ki, biz bu demir madenini eritirsek belki dağ bize geçit verir. Bunun üzerine dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Altını, üstünü, yanını odun kömürle doldurdular. 70 deriden 70 büyük körük yapıp 70 yere koydular. Odunu, kömürü ateşleyip körüklediler. Demirdağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu. Ergenekon'dan çıktıklarında Türklerin kağanı kendilerine yol gösteren kurdun adını aldı. Börteçine. Dışarı çıkar çıkmaz Börteçine bütün illere elçiler gönderdi. Türklerin yeniden doğduğunu, Ergenekon'dan çıktıklarını ilan etti. Ve o günden sonra dost olanlarla dost, düşman olanlarla düşman oldular. Karşılarına çıkanlarla savaştılar, rakiplerini yendiler. Böylece Türk devleti yeniden doğdu. Dört bir yana egemen oldu. Türkler sahiden de Ergenekon'dan çıktıkları günü 21 Mart'ı hiç unutmadı. Eskiden beri 21 Mart gecesi ocaklar yakılır, körükler çalıştırılırdı. Demirciler bir parça demiri ateşte kızdırır, kıpkırmızı olunca örse koyar ve çekiçle döve döve uzatırlardı. Böylece hem Ergenekon'dan çıkış hatırlanır hem de Tanrı'ya şükredilirdi. Ve derlerdi ki
Ağacı uzun, demiri kısa kes. Çünkü ağaç ne uzar ne kısalır. Ama demir dövüldükçe şekil alır, uzatılabilir. Tarih ile mitoloji çoğu zaman iç içe geçer. Mitolojik anlatılar ilk bakışta masal gibi görünse de aslında ders niteliğinde gerçeklerin dışa vurumudur. Bugün Truva Savaşı'nın yaşandığını biliyoruz ama İlyada'da anlatıldığı gibi Zeus ve diğer tanrıların katıldığı bir savaş değildi. Ergenekon destanı da tıpkı böyle olabilir. Ergenekon'u bulduğunu düşünen Profesör Doktor Ahmet Taşağıl da bu noktaya dikkat çeker. 648 yılı civarında yazılmış Çin kaynaklarında Çıbı Kağan adında bir Türk beyinden söz edilir. Savaşta yenilgiye uğrayınca dağlık kapalı bir bölgeye sığınır. Zamanla yeniden güçlenir, dışarı çıkar ve düşmanlarını yener. Ergenekon destanıyla bu anlatı arasında benzerlik barizdir. Demir dağın eritilmesi. Muhtemelen semboliktir. Demirin işlenip kılıç ve kalkan yapılmaya başlanmasını temsil eder. Zaten Çin kaynakları Türklere demirci kavim der. Kurdun yol göstermesi de aynı şekilde anlamlıdır. Doğayla iç içe yaşayan Türkler bir kurdun peşine takılarak yeni bir yol bulmuş olabilir. Zira yüzyıllar boyunca kullanılan Turan taktiği aslında kurtların avlanma şeklinden uyarlanmıştır. İslamiyet'ten önceki adı boşuna kurt kapanı değildir. Bugün Ergenekon'un yeri arkeolojik kazılarla kesin olarak bulunmuş değil. Ama geleceğin bize neler getireceğini bilemeyiz. Bu yüzden böylesi bir buluşu imkansız saymak da doğru olmaz. Masmavi göğün altında, yemyeşil bozkırların sonsuzluğunda kaybolan bu topraklar serttir, vahşidir ama içinde sırlar barındırır. Ve kim bilir, belki gelecekte bambaşka gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu yolculukta bizimle olmak için abone olmayı ve videoyu beğenerek destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.